Balık ve yükselen burcu balık olan dostlar, Nisan ayındayız ve Nisan ayında burcunuzu neler bekliyor? Önce lütfen yükselen balıklar, yükselen burcunuza göre izleyin. Güneş burcu ve ay burcunuzu da izlemeyi unutmayın diyorum. Evet, önemli bir ay. Dünya için, ülkemiz için, hepimiz için çok önemli. Peki balıklar için ne kadar önemli bir bakalım. Şimdi 3 tane önemli olayımız var bu ay. Merkür Retrosu Terazi burcunda dolunay ve bir Koç burcunda tutulma yaşayacağız. Şimdi sırasıyla gidersek önce Nisan ayında hemen 3 Nisan'da Merkür Boğa burcuna geçecek ve Nisan ayı boyunca da Merkür Boğa burcunda ilerleyecek. Bu sizin için güzel bir haber bu arada. Çünkü burada retro da yapacak aynı zamanda. 20 Nisan'da bu arada Merkür retro yapmaya başlayacak. 15 Mayıs'a kadar retro. Üçüncü evinizde, yani ay boyunca gündeminiz, aklınız, fikriniz diyelim ki retro yaptığı dönemlerde biraz kardeşler, yakın çevre olayları da gündeminize gelecektir. Çünkü retro Merkür biraz zihni geri doğru çalıştırdığı için önceden olmuş olayları, konuları, düşünce veya fikirleri tekrar hayatımıza getirir ve o alanlarda bir takım düzenlemeler veya belki yanlışlıklar var, yanlış anlaşılmalar var, bir kırgınlık var diyelim ki oralarda böyle bir düzenle getirebilir açıkçası. Ve burası seyahatler evidir, eğitimle, öğrenimle ilgilidir. Bir takım eğitimlere tekrar başlanabilir, yabancı dil olabilir, benzeri konular olabilir. Ama Venüs de burada. Dolayısıyla hani ay boyunca bu alanınız çok güçlü. Şimdi ikinci önemli olay ise 6'sında ayın 6 Nisan'da Terazi burcunun 16 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Şimdi dolunay sizin için parayı işaret eden alanda. Yani aslında bu ay boyunca 20 Nisan'da yaşayacağımız tutulma da aynı alanınızda. Yani aslında siz balıklara bu ay para getirebilir. Önce onu söyleyeyim. Şimdi bakalım 6 Nisan'daki dolunay bir süreci tamamlamak, bir belirsiz konuyu ortaya koymak üzere çalışacaktır. Bunlar diyelim ki kredi başvurusu olabilir veya benzeri konular, sigorta, vergi, borçlar ödenmiş veya işte belki ödenememiş veya belki yapılandırmalar olabilir tekrar orada. Aynı zamanda emekliliktir burası, finansal konular ve paylaşılan kaynaklardır. Mesela ortaklı işten, eşten veya yine diğer belki sosyal ilişkilerinizi yürüttüğünüz bir alan burası. Yani biraz da krizli bir alandır. Bazen zaman zaman zorlayıcı sonuçlar da getirebilir. Ama Dolunay burada ve burayı yöneten gezegen Venüs 3. evinizde. Yani bu ne demek? Aslında bakarsanız diyelim ki kardeşiniz, diyelim ki bir araç aldınız veya onların bir hayatlarında maddi bir kaynağa ihtiyaçları oldu. Onlara bir şey yardım veya onlardan sizin bir beklentiniz varsa bunlar çalışabilir. Bir araç alabilirsiniz. Bunun kredisi olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Eğitimle ilgili bir takım konularda bazı hızlı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Ama bu alan dediğim gibi ay boyunca zaten güçlü. Ve bu dolunayın etkisi 15-17 Nisan aralığına kadar da hayatımızda olacak, sürecek. Tabii burada dediğim gibi borçlar, vergiler veya krediler de çalışacak. Şimdi 20 Nisan'a geldiğimizde tam oranın karşısında 29 derece Koç burcunda bir hem yeni ay hem de güneş tutulması yaşayacağız. Bu arada güneş tutulmaların etkileri 6 ay sürer. Hayatımız için çok önemlidir. Çok belirgin işaretler bırakır hayatımıza ve bu maddi konular, parasal konular sizin için çok önem arz edebilir değerli balıklar. Para hayatımızda, hele bugünümüzde çok hepimizin önceliği aslında. O yüzden haritanıza bakmanızı tavsiye ederim. Mesela diyelim 29 derecelerde burada bir yerleşiminiz var. Bunlar kadersel olayları getirir dediğim gibi. Mesela bu tutulmanın bir benzeri 2005 yılında yaşanmış. Oralara bir gidin, bir bakın bakalım benzer konular getirebilme olasılığı var mı hayatınızda? Tabii aynısı olmayacaktır mutlaka. Fakat dediğim gibi kadersel gelişmelerdir. Bir miras mı olur?
Kazançlarında ani bir değişiklik getirebilir mi? İş hayatınızda olma olasılığı var mesela. Şimdi burayı Mars yönetiyor ve Mars Yengeç burcunda. Aslına bakarsanız bu, diyelim ki e, bir yatırım yaptınız. Bir kağıt almıştınız bir zamanlar. Aniden çok değerlendi veya bir toprak almıştınız, bir bilemiyorum, bunun gibi bir yatırım aracı düşünebilirsiniz burada ve onun yanı sıra yaptığınız yatırımlardan aslında böyle ani sürpriz kazançlar getirebilir ama tutulma döneminde özellikle, şimdi ben para dedim, yatırım dedim, buralara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü tutulmalar özellikle bir 10 gün önce ve sonrasında biraz zorlayıcı etkiler getirir öncesinde. Ve eğer böyle bir durumunuz varsa lütfen dikkat edin ki, bilhassa da eğer çok önemli bir ciddi konu gelirse gündemimize, mesela 5 Mayıs civarını beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü 5 Mayıs'ta tekrar bir tutulmamız olacak ve aynı zamanda bir dolunay. Hani biraz daha önünüzü görmeniz için daha belirleyici sonuçlar getirecektir. Evet, sevgili balıklara para getiriyor. Finansla ilgili konularda inanılmaz farklı durumlar getiriyor. Satürn zaten burcunuzda. Bu arada 6 Nisan'da hemen Venüs İkizler Burcu'na geçecek ve Venüs 6 Nisan'dan sonra ay sonuna kadar sizin aile, ev, yaşamı, ev içindeki koşullar, ebeveynler olabilir. Daha huzurlu, biraz daha böyle gündeminizi keyifli hale getirecek bir süreç olacak. Yalnız 14-19 Nisan arası burada Satürn-Venüs karesi yaşayacağız. Siz biraz bu kardeşler, belki kardeşleriniz de olabilir bu arada varsa, evinizle ilgili bir yenilik, bir değişim, oralarda bir şeyleri düzeltmek, bir tekrardan bir dekor yapmak gibi masraflar falan çıkabilir. Biraz orada gerilebilirsiniz açıkçası. O döneme biraz bilhassa karamsarlık da verebilir. Böyle bir umutsuzluğa da kapılabilir insan. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve diğer yandan bizim için önemli olacak konulardan bir tanesi de aslında sizin için hepsini söyledim diyebilirim. Şimdi Merkür'ün hani Boğa burcundaki retrosu biraz önce söyledim ama bir daha hatırlatmak istiyorum. Eğer evliyseniz veya eğer ilişkiniz varsa ya da yok olmayabilir ama şimdi 7. evinize, 11. evinize de olumlu açıları var. Tanışmalar, sosyal platformlar, eş veya eşten gelebilecek bir takım güzel haberler getirebilir açıkçası. Seyahatler getirebilir. Çünkü Mars ve Satürn arasında da orada güzel bir etkileşim var bu arada. Özellikle 10-13 Nisan arası şanslı da bir dönem olacak yine finansal konulardan. Sevgili balıklar, böyle bir ay. Umarım her şey gönlünüzce olsun. İzlediğiniz için, değer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.